Nasze żgarinadem. Agaś tam są. Когда бывает хорошая погода в Осетии, наша молодежь собирается на проспекте, на площади Ленина. Здесь такой менталитет у нас прям соблюдаются традиции до сих пор в Кавказе прям. Да, и мы бы не сказали, что... Arkadaşlar herkese merhaba. Ossetya, Alanya'nın başkenti Vladikavkaz'tan herkese saygılarımı, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizlere Vladikavkaz'ta akşamlar nasıl, geceler nasıl, biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Ve tabi tam bunları söylerken burada iki tane güzel Ahıska Türk'ü kardeşimle tanıştım ve ilk olarak hemen size onları göstereceğim, onları tanıtacağım ve videoya biraz onlarla başlayacağız. Evet arkadaşlar, sevgili kardeşlerimiz de burada. Ulitsa Mira'da karşılaştım, tanıştım. Daha doğrusu onlar ben Türkçe konuşurken duydular, sağ olsunlar, beni çevirdiler. Şimdi size de tanıştırmak istiyorum. Kardeşim, ismin neydi tekrar? Muhammed. Muhammed. Ben İsmail. İsmail, çok memnun oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Allah'a şükür. İyi. Tamam, burada tamam, siz Türkçeyi nereden biliyorsunuz? İlk önce oradan başlayalım. Biz Türk'üz. Kendimiz Ahıska Türkleri. Ahıska Türklerisiniz. Doğuma büyüme burada mısınız? Çünkü benim bildiğim Ahıska Türkleri Gürcistan'da veya işte Krasnodar, Rostov bu bölgede daha çok yaşıyorlar. Evet, onda da var bizim şeylerimiz. Babalarımız onda doğdu da. Gürcistan'da ben biliyorum o olayları. Aynen. Ondan sonra geri dönüşte Rostov ve Krasnodar civarına yerleştiler diye biliyorum ben. Ama siz burada da var mısınız yani? Var, şey olarak, bir topluluk olarak. Var bir 200-300 tane ev var bunda. Burada var değil mi? Hangi bölgesinde yaşıyorlar mesela? Mozdok tarafında yaşıyorsunuz. Yok, çok var onlar. Biz buralıyız. Ha, siz Vladikavkaz'da yaşıyorsunuz. Anladım. Peki burada yaşam nasıl sizce? Yaşam Türkiye'ye göre süper. Hangi açıdan? Yani fiyat olur, insan olur. Yani doğası da iyi, buranın doğası da kolay. Daha kolay. İsmail, sen zaten biz şimdi kamera arkasında konuşurken İsmail sağ olsun Türkiye'de de 3 sene yaşadığını söyledi, değil mi İsmail? Aynen. Peki nasıl değerlendirirsin sen Türkiye'deki yaşam mı, buradaki yaşam mı? Ben yaşayan zamanda iyiydi oralar, fiyatlar da daha iyiydi. Hani beğeniyordum. Ama son gittiğimde biraz beğenemedim çünkü fiyatlar yani... Şöyle yürüyelim isterseniz, hem aynı zamanda öyle konuşalım. Ne dersiniz? Şimdi ben tabii sorularıma devam edeyim. Şimdi fiyatlar dedin de burada peki fiyatlar nasıl sence? Abi bak, bunda misalin $700 aylık, $800 aylık alıyorsan yani kira parası $300. Yani 300 yalan konuşmayayım, $400. Mesela Türkiye'ye gittim, onda $800. Yani bir aylık maaşını kira parasına veriyorsun. Burada peki siz ne iş yapıyorsunuz? Söylemenizde sakınca yoksa. Ben mazotçuyum, mazot satıyorum. Telefondan mazot satıyorum. O işi görüyorum. Sen ne iş yapıyorsun kanka? Ben gül işini yapıyorum, yani gül biliyorsan. Ney? Gül. Gül. Çiçek. Evet. Çiçekçi. Aynen. Anladım. Peki yani burada ev kiraları nasıl peki? Az önce söyledin ama. $400. $400 2 odalı. Ya burası yani merkez güzel. Mesela. Buralarda o şekilde mi? Yani bunda $400 bulursun. $400 bulursun. Yani $500 süper lüks. Süper lüks. Bizde artık İstanbul'da $500 günlük alırsın haftalık, yalan konuşmayalım, haftalık. Caddeyi falan biraz çekeyim bakayım. İşte cami tarafına gel. Cami tarafına gittim ya, orayı çektim. Ha, çektin mi? Tamam. Bize Muhammed, İsmail. Görüşürüz. Son bir şey der misiniz Türkiye'ye? Bunlar değilim. Türkiye, İstanbul'a, Vladikavkaz'dan. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, burası da Hetagrov. Evet arkadaşlar, burası da Hetagrov Parkı. Şöyle keyifli, güzel bir dizaynı var ve park da çok güzel aslında, onu yine diğer videolarda gezmiştim. Şimdi parkın içine girmeyeceğim tabi ama size daha fazla buradaki şehir ambiyansını, cadde ambiyansını ve burayı göstermek istiyorum. Burası Ulitsa Mira diye geçiyor. Yani Mira Caddesi buranın ismi. Ve gördüğünüz üzere insanlar bu caddeye çıkıyorlar, geziyorlar. Bir yürüyüş caddesi. Şöyle hediyeliklerin satıldığı bir de pazar kuruldu arkadaşlar. Bu pazarda böyle tatil günlerinde
kuruluyormuş. Tatil günlerinde burayı açıyorlarmış ve insanlar da geliyorlar. Bu tatil günlerini buralarda bu şekilde geçiriyorlar. Arkadaşlar hava tabi şey olmasına rağmen gayet güzel. Yani Mayıs'ın başı, şu an Mayıs'ın 10'u, daha doğrusu Mayıs'ın 10'undayız ve havalar artık yavaş yavaş ısındı. Tabi burada havalar bir an ısınabiliyor ya da bazen birden yağmur başlıyor. Mesela 2 gün önce acayip bir dolu yağdı. Dolayısıyla değişik bir havası var. Arkadaşlar Vladikavkaz, Kafkasya'nın Paris'i desek yanlış olmaz herhalde. Burası şehrin en ünlü ve en önemli caddesi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi nasıl hareketli, sağlı sollu böyle restoranlar, kafeler ve birçok seçenek imkanı var. Tabi burada çok gece kulübü falan yok, en azından ben görmedim, ama işte böyle canlı müzik dinleyebileceğiniz, görebileceğiniz yerler var. Daha fazlasıyla restoran, bar tarzında. Hatta şöyle göstereyim size. İnsanlar baya geliyorlar, dinliyorlar böyle buradan. Görüyorsunuz ya da oturup, artık orası herhalde tabii şuraya bağlı. Şurada görmüş olduğunuz kahveciye bağlı bir yer. Ya da yeme içme de var galiba orada. Burada hemen bunun kapısında bakın böyle insanlar oturuyor ve canlı müzik yapıyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrin renkli, hareketli bir ambiyansı var ve tabi bugün cumartesi olmasının da etkisi var, ama burası hafta içinde de gördüm. Bu cadde gayet hareketli ve güzel bir cadde. Yani Vladikavkaz'a yolunuz düşerse ilk görmeniz gereken yer burası. Gece olsun, gündüz olsun böyle bir yer. Ve şunu da ayrıca belirtmem gerekiyor ki herhalde Kafkasya'nın da en güzel bayanları Vladikavkaz'da var arkadaşlar. Yani gittiğim diğer şehirlerde de bazı şehirler ön plana çıkıyor bu konuda, ama herhalde en fazla burada gördüm diye düşünüyorum güzel kadınları. Binaların yani güzelliğine bakar mısınız? Ve tabi az önce zaten gördünüz, yani uzun süreden beri ilk defa Rusya'da dilenen birisini gördüm, işin aslını söylemek gerekirse. Ve tabi hani en başta arkadaşlar konuştu, gördünüz, Ağızka Türkleri arkadaşlar. Tabi siz değerlendirirseniz nasıl, yani iki ülkeyi kıyaslama şansınız olursa, çoğunlukla fiyatları falan gösteriyorum. Sizce neresi daha iyi yaşamak açısından? Türkiye mi, Rusya mı? Bir de şimdi bir kafeye gideyim. Tabii akşam burada hem güzel olur hem de bir kafede sizlere birazcık da fiyatları göstermek istiyorum. Tam şehrin merkezinde, merkezi bir yerde bir kahve içelim, bakalım ne kadar olacak, ne kadar çıkacağız oradan. Arkadaşlar Vladikavkaz gerçekten efsane bir yer, harika bir yer. Gecesi gündüzü ayrı hareketli, ayrı güzel bir yer. Ve şimdi size çok enteresan bir yer göstereceğim. Evet, sokak ortasında bakın.
Buradan bir kahve alayım. Yani şöyle kahve satıyorlar. Evet arkadaşlar, burada kahveler satıyorlar. Bir americano ufak alayım. 125 ruble. Evet. Arkadaşlar böyle caddenin ambiyansı, her yerde bir eğlence, bir müzik, sokak sanatçıları, ressamlar ve birçok aktiviteyi bir arada bulabileceğiniz muhteşem güzellikte bir cadde bana kalırsa. Ben de bu arada kahvemi aldım. Şöyle ufak ufak şehri gezerken hem de kahvemi içmek istiyorum. Ve burada da bakın böyle çok güzel bir anıt heykel var. Heykelin hemen yan tarafındayız arkadaşlar. Şöyle baktığınızda Lenin Meydanı ve Lenin heykeli var. Ve hemen o da yine bu cadde üzerinde. Şurada da tam merkezde, tam meydanda Kafkas müzikleri, daha doğrusu Ossetya müzikleri eşliğinde gençler dans ediyorlar, eğleniyorlar. Size biraz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, capcanlı, eğlenceli, hareketli bir şehir Vladikavkaz. Özellikle akşamın bu saatlerinde kesinlikle gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Arkadaşlar bu arada buraya çok fazla turist de geliyor. Yani Moskova'dan falan da bayağı geliyorlar. Ve böyle fotoğraf çekiniyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu caddeden arkadaşlar sadece bu şekilde tramvaylar geçiyor. Bir yaya yürüyüş yolu aslında şurası, parkıyla birlikte. Sadece bu şekilde tramvay... Аккуратно, пожалуйста. Здравствуйте, я много раз был в Стамбуле, и мне очень нравится этот город. Я скажу много раз, там очень хорошие люди живут, и скажу еще раз так, что Стамбул forever. Спасибо большое. What is your name? My name is Selçuk. What is your names? What are your names? Сосо. Soso. My name is Soslan. Сослан. Я много раз был в Стамбуле. Стамбул хороший город. Да, как вас зовут? Гия. Dia. Георгий. Georgi. Очень приятно. Georgi. Beyefendi de Gürcistanlıymış ve gerçekten Türkiye sevdalısı çıktı, İstanbul sevdalısı çıktı. Yani inanılmaz güzel. Böyle Türkiye'yi seven insanları görünce burada onları göstermek de, ne bileyim, onlarla karşılaşmak da acayip keyifli, güzel ve sevindirici oluyor benim için. Ama tabii şu an Kafkasya'dayız ve ben size şimdi burada muhteşem bir gösteri var. Genelde gençler böyle toplanıp burada eğleniyorlar, dans ediyorlar. Kafkas kültürünü, Osset kültürünü derinden yaşayıp hissediyorlar ve şimdi ben de size onları göstereceğim. Yer bulması da zor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Можно я снимаю video чуть-чуть? Bakın böyle hep beraber. Можно я снимаю video чуть-чуть? İşte burada meydanda şöyle eğleniyorlar gördüğünüz gibi. Canlı müzik eşliğinde insanlar da sırasıyla dansa kalkıyorlar, dans ediyorlar. Diğerleri de onları izliyorlar. Здравствуйте. Böyle güzel bir şekilde привет. Gördüğünüz gibi sırası gelen dansa çıkıyor, dans ediyor ve akşamları böyle eğlenerek geçiriyorlar. Давай, танцуй. Давай. Evet, şimdi başka birisi çıktı gördüğünüz üzere. Şöyle biraz daha şu tarafa geçeyim. Oradan göstereyim arkadaşlar. Ve burada da gençler böyle çalıyorlar.
Çocuklar, bebekler, güzel kızlar hepsi dans ediyorlar. Можно я? Спасибо большое. До свидания, до свидания. Evet arkadaşlar, birazcık daha yine caddenin ambiyansına devam edelim. Yani Vladikavkaz'da renkli, eğlenceli, gayet aktif, her türlü dansı, müziği, etkinliği bulabileceğiniz bir gece hayatı, daha doğrusu akşamları, gece yaşamı var. Наверное, да. Давайте, говорите. Да. Молодежь в сети развлекается так. Просто вот так? Давайте, нарежьте, если что. Каждый вечер, когда бывает хорошая погода в Осетии, наша молодежь собирается на проспекте, на площади Ленина, танцует наши национальные танцы, независимо от республики. Всех уважаем, чтим и пойдем. Очень красиво. Погоду Давай. нельзя отдыхать. Берем осетинскую араку и вместе садимся пьем. Нет, нормальная тема. Давай, брат. У нас каждый вечер вот такой прекрасный бывает, когда бывает солнечная природа. У нас очень красивые девочки в Осетии. Да, я сказал вот это. Мы примем вас всех, кто приедет, приезжайте, так что. А если что, меня заставляют надо танцевать. Магдалонов Жак Зулу. Здесь снимают. Bu güzel arkadaşımız Türkçe de biliyormuş. Davay. Изначально моя любовь началась с турецких сериалов. Мне изначально понравились актеры, сюжет, все остальное. После я начала смотреть с субтитрами, чтобы часто шел не турецкий язык, и сразу смотрела перевод. Мне стало очень интересно, я поняла, что даже наши языки чем-то схожи, некоторые слова есть похожие. После этого я уже начала смотреть уроки, у меня была отдельная тетрадка, куда я записывала слова, переводила, транскрипцию, все изучала. Что знаешь сейчас, говори. Я знаю Merhaba, iyi geceler, iyi günler, nasılsın, nasılsın, iyi nasılsınız. Это же как дела, хорошо? Да, да. Я люблю тебя, знаешь? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ай, сейчас. Teşekkür ederim. Нет, это... Спасибо. Да. Seni... Браво. Отлично получилось. Браво, спасибо. Arkadaşlar şimdi Terek Nehri kıyısını göstermek istiyorum size. Ve Muhtarov Camii, yani Vladikavkaz'la özdeşleşen yapı, tarihi yapı bir cami var burada. Sünnet, ya Sünni Camisi diye de geçiyor. Onun etrafı ve bu park yine gece dışarı çıktığı insanların gezdiği, dolaştığı yerlerden bir tanesi. Burayı yine sizlere göstermem gerektiğini düşünüyorum. Evet, yine insanlar burada da gördüğünüz gibi dışarı çıkıyorlar, eğleniyorlar, geziyorlar. Aileleriyle vakit geçiriyorlar. Böyle bir park da var burada, yine çocuklarla dışarı çıkılıp gezilebilecek ya da onların eğleneceği gibi bir yer. Ve genelde bütün Rus şehirlerinde gördüğümüz dönme dolap burada da var.
Başarılı. Gerçekten başarılı. Tabii Osetler kendilerini alanlara bağlıyorlar. Daha fazla İrani bir halkız diyorlar ama burada bence biraz Türkiye havası da var. Yani çok bizden uzak bir kültür değil gibi hissediyorum ben. Evet, burası az önce gezmiş olduğumuz Ulitsa Mira ile Terek Nehri'ni ve bu parkı birbirine bağlayan yol. Yine burada birçok böyle restoranlar, yeme içme seçenekleri var. İnsanlar işte çiğ börekten kahveye kadar veya meyve suyuna kadar birçok şeyi bulabiliyorlar. Böyle geliyorlar, burada yemek yiyorlar, içiyorlar ya da geziyorlar. Şimdi köprünün üstüne çıkıp size biraz da oradan şehri göstermek istiyorum ve orada tabii böyle gündüz burada aslında şey satıyorlar. Güneş de batmak üzere sevgili arkadaşlar. Böyle hediyelik olarak resimler, kendi yaptıkları resimleri satıyorlar. Tabi burada biraz ışık az olduğu için çok da görünmüyor ama güzel şeyler satıyorlar. Vladikavkaz'ın en ikonik noktalarından bir tanesi de burasıdır herhalde diye düşünüyorum. Bu köprü, yani Terek Köprüsü diye geçiyor sanırsam, yanılmıyorsam ismi. Eğer yanılıyorsam da düzeltirim. Hemen girişinde şöyle iki tane heykel var ve Terek Nehri üstüne yapılmış. Şehri de bu nehir, yani Terek Nehri ikiye bölüyor. Gördüğünüz gibi biz şu taraftan geldim ben, yani şehir merkezi tarafı orası. Nehir buradan böyle akıyor. Bu tarafta da meşhur Vladikavkaz Oteli var. Ve şu taraftaysa Sünetskaya Meçit, yani Muhtarov Camisi diye bilinen cami var. Nehir şehrin tam ortasından geçiyor ve yani gerçekten de şehre muhteşem bir güzellik katıyor. Zaten şehir Terek Vadisi üzerine kurulmuş çok güzel, hoş bir şehir. Evet arkadaşlar, burası da söylediğim üzere bu şehrin en güzel yerlerinden bir tanesi ve çok fazla kendimi göstermiyorum çünkü maalesef GoPro gece çekimlerinde biraz zayıf. Çok iyi bir kamera olmasına rağmen o yüzden daha fazla ışık olan yerleri sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle çok güzel heykeller var ve tabi işte insanlar böyle bu yürüyüş yolunda geziyorlar, dolaşıyorlar. Güzel havanın, bu temiz havanın keyfini sürüyorlar. Yani Vladikavkaz'la ilgili tabii özellikle gece yaşamı veya gece gezmesi dendiğinde şunları anlatayım ben size. İlk olarak çok güvenli bir şehir. Zaten karşıda da polisleri fark ediyorsunuzdur. Her yerde hatta güvenlik güçleri var. Yani gece 12'de de 1'de de dışarı çıktığınızda gayet güzel, güvenli bir şekilde gezebiliyorsunuz. O yüzden bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Arkadaşlar tabi bu cami şehre ayrı bir böyle bir ambiyans katıyor. Arap mimarisi bu. Mısır'daki bir şey, ismini unuttum. O camiden esinlenerek yapılmış gayet güzel bir cami. İsmi de Muhtarov Camisi ve Sünni Camisi. Şimdi biraz da yakından göstereyim size camiyi. Arkadaşlar Muhtarov Camii, yani Sünni Camisi de burası. 1908 yılında inşası tamamlanmış ve Murtaza Muhtarov isimli bir
Azerbaycan Türk'ü beyefendi Osetyalı eşi için bu camiyi yaptırmış, zengin bir iş adamı. Hikayesi de kısaca böyle. Ve şu tarafa doğru götüreceğim sizi biraz. Burada da yine 2 tane otel yan yana ve yine reklam değil arkadaşlar bunlar. Onu da söyleyeyim. Bir tanesi Vladikavkaz Oteli. Zaten buranın ikonik otellerinden birisi. Diğeri de yanında yeni açıldı Park Otel Vladikavkaz. Fiyatları normal fiyatlardan biraz daha pahalı. Zaten yani oteller genel anlamda Osetya'da pahalı, burada pahalı. Fakat orada bu iki otel birazcık daha pahalı. Çünkü hem şehrin merkezinde hem de güzel oteller. Ben şu Vladikavkaz'da 2 yıl önce Türkiye'ye giderken kaldım ama o zaman hem bir gece kaldım. Dolayısıyla kalabildim ama şu an için kalmak istemedim. Biraz pahalıydı. Yine de ilgilenenler olursa diye anlatayım istedim. Ve reklam değil. Onlar herhangi bir şekilde reklam değil arkadaşlar. Sadece size tavsiye ediyorum. Eğer gelirseniz burada kalın diye. Onları da asıl göstermek istememin sebebi şu altında 2 tane güzel mekan var. Verdi. Bu restoran, kafe ve bar gibi çalışıyor ve diğerinde de yine Koprium yanılmıyorsam diğer tarafta. O da yine aynı şekilde restoran, bar gibi çalışıyor diyebiliriz. Burada bu arada yine Vladikavkaz'la şunu söyleyeyim size, Vladikavkaz'la ilgili. Burada alkol satışında, içilmesinde herhangi bir kısıtlama yok. İnsanlar restoranlarda, barlarda, otellerde kısıtlayabiliyorlar. Çünkü insanlar, ya mesela Çeçenistan'da böyle bir durum söz konusu. O yüzden anlatıyorum. Yani eğer burada gelirseniz, dışarı çıkarsanız bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine yolda birilerini durdurdum. Bakalım. Tabii ben hep kendim anlatıyorum ama onların fikirleri nasıl olacak? Burayı birazcık da yerlilerinden dinleyelim. Nereye gidilir, nerelere bakılır, onları biraz soracağım. İnşallah bir cevap alabiliriz. Здравствуйте. Как вас зовут? Вова. Артур. Очень приятно познакомиться. Selçuk. Я снимаю ролик про ночную жизнь Владикавказа. Куда надо идти здесь? Есть ночной клуб или как? Ночью здесь как? Ночного клуба нет, но ночью здесь, особенно по выходным, много людей, очень бурная жизнь. Можно пойти вот на проспект, много людей в центре, бывают танцы. Arkadaşlar yine burada 2 tane çok güzel bayanla karşılaştım ve onlara da sormak istedim. Acaba Vladikavkaz'da yaşam nasıl, neler yapıyorlar diye. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Ира зовут. Меня Инна. Yine очень приятно познакомиться. Меня зовут Selçuk. Давайте, рассказывайте, пожалуйста, как жизнь здесь, ночной жизнь или вечер? Вообще в Владикавказе очень классно. В Кавказе чувствуется атмосфера дома. У нас очень красивые горы, которые всем нужно посетить обязательно. Обязательно. В принципе, вечером, когда вот такая погода, особенно, выходят люди, молодежь выходит с детьми, со своими, танцуют в центре очень часто. Вот как сейчас, например, какой-то фестиваль, видимо, все танцуют, собираются. И, в принципе, очень классно гулять, проводить время и с семьей, и с друзьями. Ну, есть ночной клуб здесь или как? Нет, в Осетии не бывает. Нет, как не бывает, да? ночные клубы не ходят. Бар и ресторан есть, да, наверное? Да, ресторан есть. Да. Ну какой лучше тогда? Ну, здесь такой менталитет у нас прям соблюдаются традиции до сих пор. Кавказа прям. Да, и мы бы не сказали, что, ну, как мы знаем, не посещаются даже. Нет, не посещаются. Понял. Спасибо большое. Не за что. Sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabi bugün sizlere birazcık Vladikavkaz'ın güneş battıktan sonraki halini göstermeye çalıştım. Geceleri, akşamları nasıldır bunları anlatmaya çalıştım. Ve tabi umarım hoşunuza gitmiştir. Genel anlamda merkezde bulunduk ve şehir hayatı, gece, akşam hayatı biraz böyle gayet hoş ve güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım size de bir fikir vermiştir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, hype'lamayı, hatta mümkünse süper like'la, süper thanks'le destek olmayı unutmayın. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.